Smeagol'un evine hoş geldiniz. Yeni videodayız. Buna biraz muhabbet ederek başlayacağız. Öncelikle Tolkien'in o kurduğu evrene, o kurduğu dünyaya bir bakacağız. Niye bizi bu kadar içine aldığını, niye bu kadar özdeşleştiğini bizimle ve bunun sonucunda da o popülaritesini nasıl oluşturduğunu biraz irdeleyeceğiz. Oradan da videodaki konumuza geçeceğiz. Bence Tolkien evreninin çok popüler bir konusunu işleyeceğiz bu videoda. Elinizi cebinize attığınızda çıkaracağınız yüzük bu konu. Eğer Tolkien evreniyle ilgili bir şeyler anlatmak istiyorsanız. Çünkü konumuz Ankalagon olacak. Evet, Orta Dünya'nın anlatıldıkça hikayesi büyüyen mitik, başka bir dünyadan gelen mitik kavramıyla ilgileneceğiz. Ankalagon. Neden böyle dedim? Çünkü Tolkien mit yaratma konusunda çok istekli bir insan, bir yazar, bir profesör. Ve Ankalagon'u baz aldığımızda da gerçekten bu isteğini, bu hedefini de gerçekleştirdiğini kabul etmemiz gerekiyor. Çekim için hazırlar. Ankalagon ne de olsa. Evet, niye öyle dedik? Ankalagon çünkü hikayesi defalarca anlatılan, kendisiyle ilgili yorumların hiçbir zaman bitmediği ama Silmarillion'a baktığınızda ünü kadar da fazla yer kaplamayan bir karakterden bahsediyoruz. Evet, Ankalagon demiştik değil mi? Ankalagon önemlidir. Niye? Yani boyutlarıyla ilgili bile bir tartışma olur. Her ortamda olur ama bu. Nedir? Anlatılır. Çok büyüktür, çok küçüktür, şöyledir, böyledir ama baktığınız vakit onun da bir matematiği var tabii. Yine de sırf boyutları bile tartışma konusu olan bir varlığın, bir yaratığın, bir ejderhanın ki Orta Dünya'nın biliyoruz ki heyecan yaratan varlıklarından. Sadece boyutu bile bu kadar çok tartışma açıyorsa rahatlıkla ne diyebiliriz? Orta Dünya'yı yorumlayan ve da yorumlayacak kadar bilginiz olduğunu düşünüyorsanız cebinizden yüzüğü çıkartmamışsınız, kullanmaya hazır bekletiyorsunuz demektir. Evet, bu noktada ne söylüyoruz? Gerçekten boyutuyla ilgili de bir tartışma var. Mil olarak veriliyor, 150 ile 200 mil arasında ne? Tangorodrim tepeleri. Şimdi bunu yıkıyor adam, devriliyor. İfade bu. Ama o ifade de tartışmaya çıktı. Bunu konuşacağız. Evet, 150-200 mil dediğiniz 1 milin 1.6 kilometreye denk geldiğini düşünürsek biz burada biraz daha makul bir matematiğe girelim diyoruz da 186 mil yani 300 kilometre. Tangorodrim tepelerinin varsayımsal yüksekliği. Çarptık ama çekim malzemeleri burada. Evet, şimdi bu noktada ne diyoruz? İşte boyutları bile tartışmaya çıktı. Niye? Çünkü düştüğü vakit o 3 aktif volkanı yani o birinci çağın arkasında Angbad'ın olduğu, onun önündeki yer alan bu 3 aktif volkanı zarara uğratıyor. Daha doğrusu hasar veriyor onlara. Ancak o hasar da biraz yoruma açık bir cümleyle gelmiş. Dediğim gibi eğer bir şeyler anlatmak istiyorsanız Orta Dünya ile ilgili Ankalagon sizin konunuz. Ne dedik? Boyutu. Evet, boyutu üzerine tartışma sonsuza kadar sürebilir. Biz birazdan döneriz o konuya. Şimdi bir bakalım bir kimlik kartı, bir hüviyet nedir? Ne yapar? Ankalagon the Black yani Kara Ankalagon diye geçiyor. Hatta kara olan diye de The Black One diyorlar. Kendisi ilk çağın bir önemli karakteri. Melkor tarafından üretiliyor. Bir deneysel bir varlıktan bahsediyoruz. Çünkü zaten Sauron'un yani o çırağına da geçirdiği bu alışkanlık bu ikilinin cebindeki yüzükleri. Evet, bu şekilde ortaya çıkıyor. Kendisi ilk kanatlı ejderhalardan. Bu yüzden de savaş alanında çok etkili. Gerçekten büyük bir güç. Aynı zamanda bir ateş ejderi. Ateş ejderi biliyoruz ki yakıyor. Rivayet o ki Orta Dünya üzerinde ateşi en hararetli yanan, harlı olan ejderha Ankalagon. Hatta burada Yüzüklerin Efendisi'ne bir yolculuk yapıyoruz. Frodo ile Gandalf'ın arasında geçen diyalogda Gandalf ne diyor? Ejder ateşinin çekim aletleri de hazır. Ejder ateşinin
güç yüzükleri üzerindeki o yok ediciliğin, o etkisinden bahsediyor. Ve burada diyor ki, ama artık diyor o kadar sıcak yanan ateşler yok, ejderhalar da yok. Hatta diyor Ankalagon da artık yok diyor. Ancak bunu şeyde belirtmeyi unutmuyor. Ufak bir detay veriyor arada. Ankalagon olsa dahi diyor o tek yüzüğün üzerinde herhangi bir etkisi olmazdı. Onun gücü bile zarar veremezdi diyor. Evet, Ankalagon dedik. Biraz da hikayesinden bahsedelim. Ne oluyor? Morgoth 1. çağda. Kuvvetli, büyük, yani gayet efektif bir karakterden bahsediyoruz. Birçok insan kahramana, elfe karşı başarılar elde ediyor, üstünlük sağlıyor. Eärendil, denizci diye de anılır. Kendi gemisi Wingolot'la elindeki Silmarillion ışığını takip ederek ölümsüz diyarları bulmaya yola çıkıyor. Karanlık ve puslu suyun içinde, denizin içinde yolunu o parlak taş gösteriyor ki o da Eärendil'in cebindeki yüzük işte. Dolayısıyla bu şekilde ölümsüz diyarlarına ilk ölümlü olmayı başarıyor. Orada amaç Valar'ı ikna etmek ve Morgoth'un bu karşısındakilere kurduğu üstünlüğü kırabilmek. Amacımız bu. Neyse tabii ki Valar'ı ikna edebiliyor. Valar ancak gitmesine izin vermiyor. Ne yapıyorlar? Kurduğları orduya Host of Valar diye geçiyor. Onun da dahil olması koşulunu koyuyorlar. Bu koşul konurken bu arada Wingolot'u alıyorlar ve biraz değiştiriyorlar. Hafif bir modifikasyon oluyor. Çekim için hazırlar. O değişim sırasında, yani belki de ilk kez bir spor arabaya bir şeyler takma, işte farını, üstünü boyama hikayesinin orta dünya versiyonunu görüyoruz. Mithril haline geliyor gibi. Ayrıca kutsanıyor Valar tarafından. Artık kutsanmış Hallowed diyorlar ona. Bir gemi oluyor. Ve yüzerek geldiği yerden uçarak geri dönüyor. Niye? Çünkü kutsandı. Evet, ne demiştik? Morgoth. O Morgoth'un üstünlüğünü kırmak için Eärendil'in yaptığı fedakarlığı, çabayı anlattık. Şimdi hemen oradan şöyle diyeyim. Ne oluyor? Valar'ın ordusu geliyor ve Morgoth'u geri çekilmeye zorluyorlar. Üstünlük el değiştiriyor. Ancak tabii ki bu karakterimiz, bu Kareas'ımızın bu kadar çabuk teslim olmasını beklemiyoruz. Hemen bir çözüm üretiyor. Ne yapıyor? Angband'ın son savunma hattı olarak ateş ejderleriyle beraber Ankalagon'u ön plana sürüyor. Yönetici Ankalagon ordunun ateş ejderlerinden oluşuyor. Çok kuvvetli. Kanatlı bir ejderhanız var. İnanılmaz büyük. Bir dağ kadar büyük diyor. Cebinizdeki yüzük işte ortaya çıkmış oluyor. Ankalagon Valar'ın ordusuna karşı ciddi bir üstünlük sağlıyor. Onları geri çekilmeye mahkum bırakıyor. Ancak o anda kim çıkıyor ortalığa? Silmarillion ışığı eşliğinde kutsanmış gemisiyle Eärendil geliyor. Işıklar saçarak geliyor ve 24 saatlik bir savaş veriyor Ankalagon'la. Yanında kim var? Trondor ve Manwë'nin kartallarından oluşan bir ordu. Burada Mirat diye bir ifade kullanılıyor İngilizce'de. Sonsuz, sayısız demek. Çekimde hazırlar, çekim hazırlar. Sonsuz demek veya on binlerce demek İngilizceden Türkçe'ye çevirirsek. Bu orduyla dediğim gibi 24 saat Ankalagon'da mücadele ediyorlar ve bu devasa, dağ gibi denen ejderha o mücadelenin sonunda ölüyor. Düşüyor. Orta dünya hikayesine girdiği hızla çıkıyor belki de. Evet, ne oldu? Öldü. Öldü ama ölünce de bitmiyor ki hikayesi, dediğim gibi. Eğer orta dünyayı yorumlayacaksanız, bununla ilgili insanlara bir şey anlatacaksanız elinizdeki en iyi kaynaklardan biri. Çünkü dediğim gibi Silmarillion'da belli bilgiler var. Daha sonrası yorumu açık, anlatın anlatabildiğiniz kadar. Çok büyük, dağ kadar büyük dedik. İfade öyle çünkü. Orada şöyle bir şey de var bu arada. 3 tower, hani Three Towers. Tolkien'in girizgahı. Nedir? Tolkien aslında dağlar için tower ifadesini kullanıyor. O açıdan bunu böyle almamız gerekiyor. Ve düşüyor ve onlara belli bir oranda hasar veriyor. Ancak verdiği hasar tartışmaya açık. Bu da Tolkien dünyasını anlatıyorsanız işte cebinizdeki yüzüklerden biri bu.
sizin yorumunuzda kalmış durumda ve sizi dinleyen bir sürü insan olabilir. Çünkü ne kadar kırıldığı, ne kadar döküldüğü belli değil o tepelerin. Dediğim gibi matematiğe tekrar dönelim. 3 tane aktif volkan. Tangarodrim tepeleri diyoruz. Ankalan ölüyor. Öldükten sonra o ruine dönen yapısıyla, ruin diye anlatıyorum o an, o düşüşü. Bu 3 tane aktif volkana çok ciddi hasar veriyor. Kimisi diyor ki tamamını yıktı. Öyle olabilir mi? Hemen yine biraz evvel yaptığımız matematiği tekrar alalım. 150 ila 200 mil arasında o 3 tepenin yüksekliği olduğu varsayılıyor. 1 mil 1,6 kilometreye denk geliyor. Bu şekilde baktığımızda da o dağların iyimser bir tahminle 300 kilometre bir boya sahip olduklarını varsayabiliriz. Niye? Buradan aldığımız 186 mil. Benim için niye 300 kilometreye denk geliyor? Bu durumda önce çekim malzemeleri biraz seviyoruz tabii. Bu durumda 300 kilometrelik 3 tane tepeden bahsediyoruz. Arkasında Angbat var. Bunları yıkıyor. Bir yorum böyle diyor. Ancak bence 300 kilometrelik bir tepeyi yıkmak için çok büyük bir yaratığa ihtiyacınız var. Ve o yaratık da bence Tolkien hikayesi için çok mantıklı bir seçim değil. Evet, 300 kilometre dedik değil mi? 300 kilometre. Bunları yıkacak bir ejderha. Fizik yapısı yani acayip bir şey olmak zorunda. Dağ kadar büyük olsanız da düştüğünüz vakit 3 tane dağ kırmanız veya yıkmanız veya sıfırlamanız için en az 3 katı olmanız gerekiyor o zaman bu hesapta. Ya da öyle bir kütle olacak ki devrilerek bir sinerji yaratacak. Aslında ben Tolkien'in o konuyla ilgili kullandığı cümleye baktığımda kendi cebimdeki yüzük ortaya çıkmış oluyor. Çünkü kendi yorumu yapabilecek hale geliyorum. Nedir? Tepesinden benim gördüğüm, benim gözlemlediğim, benim anladığım belli bir oranda doğal olarak büyük bir kütleden bahsediyoruz. Sonuçta baktığımızda işte Smaug'un 15 ila 18 metrelik bir ejderha olduğu bilgisi var. Ankalagon biraz daha büyük, daha da büyük, hatta en büyük ejderha diyoruz. Peki tamam, hadi makul bir yere getirelim. Ne yapalım? Olsun 60 olsun, 80 metre olsun, ne olursa olsun. Yine büyük bir kütleden bahsediyoruz tabii. Kanatlar var, kuyruk var, gövde var. Düşünürsek bence bu konuda birçok forumda okudum bu arada. Oradaki yorumlara ben de katılıyorum. Tepeden belli yerleri kırabildiği, belli dengeleri dağıttığı, çünkü sonuçta kırdıklarıyla beraber bir avalanche, o dediğimiz o deprem, bir arka arkaya gidişat yaratıyor. Onunla tepelere oldukça ciddi zararlar verdiği, taşları gevşettiği, birçok yeri darmadağın ettiği kabul. Ama bence düzleri bence olacak iş değil. Çok açık söyleyeyim yani. Tolkien hikayeleri o kadar, yani öyle bir yaratık yok. Hiç olmadı. Nedir? En fazla ne gördünüz? Dağın içinden kumları yiyen tırtıllar, solucanlar. Onlar da hani yine onlar da bu kadar büyük değil. Evet, bu boyut olayını burada biraz kapamak artık ve buradan biraz ilerlemek istiyorum. Sonuç olarak hikayenin içinde Throndor'un bile kendisiyle, Ankalagon'un kendisiyle birebir kapıştı ve ona o dev ejderhaya belli yaralar aldırdığı yazıyor. Demek ki o kadar da büyük değil. Veya Throndor bizim düşündüğümüzden daha büyük. Yani bu dediğim gibi yorum açık. Tekrar söylüyorum. Ankalagon eğer Orta Dünya ile ilgili bir şeyler yapıyorsanız, onunla ilgili bir şeyler anlatıyorsanız gerçekten cebinizdeki yüzük bence. Bunu yani atlamamak gerek. Şimdi biraz seceresine girelim bakalım. Nedir ne değildir? Bir Sindarin kelimesi. Sindarin Erçesinden geliyor Ankalagon. Ve tam olarak hani dilimize çevirmek mümkün olmamakla beraber eğer yorumlarsak aniden saldıran çeneler veya hızlı hareket eden çeneler gibi bazı anlamlar katabiliriz. Sonuçta çok hızlı oldu. Geçen sefer biraz geç gösterdim ama bu sefer aletleri tekrar göstermek istiyorum. Evet, dediğim gibi hızlı saldıran, hızlı hareket eden çeneler, yani böyle bir atak bir ismi var. Ve bu ismin de işin komik tarafı tarih içinde birçok şey esin kaynağı olması ki Tolkien'den yola çıkarak ve çok ilginç bir kökeni olması da bizi muhteşem yazarı düşündüğümüz vakit hiç şaşırtmayan detaylar bence. Bu ufaklıklar
can dostum, kardeşim İlker tarafından Ankara Bit Pazarı'ndan alınmış bir grup. Son derece ucuz aldı. Görmüşken aklıma geldi. Buradan da çok selamlar olsun kendisine. Kardeşim. Evet, nerede kaldık? Anlamı adının, evet. Sindarin Efçesi olduğunu söyledik. Şimdi biraz da tarihi Tolkien referanslarıyla yürüyelim. Sonuçta Tolkien bir edebiyat profesörü olduğu için isim konusunda, dil konusunda çok ciddi buluşları, çok ciddi yetenekleri olan ve bizi acayip şaşırtan, hep eğlendiren, belki de o kendi dünyasına mahkum eden, bizi onun içine çeken bir yapıya sahip. Şimdi bu noktada onun o edebiyatçı özelliğini bilip de isim araştırması yapmak bizim cebimizdeki yüzük. Büyük avantaj. Evet, Andrakka nedir? Orta İngilizce denen bir konuşma dili. Bu da ne olduğunu hemen söyleyeyim. Norman istilası sırasında 1066 yılında İngiltere'de konuşulan İngilizceye verilen isim. Andrakka. Kökeni Ankalagonum, Tolkien için bu. Şu şekilde bölebiliyoruz bunu ama bölmeden önce ne yapıyoruz? Herkesin beklediği an. Hazır çekim için. And. Nedir o and? Opposition diyor İngilizler. Yani karşı taraf diye alabilirsiniz, düşman diye alabilirsiniz, muhalefet diye alabilirsiniz veya anda, hatred, nefret, öfke, yine düşmana giden bir ön kelimesi var. Arkadan Draka geliyor. Draka zaten çok rahat tahmin edebilecek bir durum. Dragon, ejderha. Oradan Andrakka olarak bir kökeni var bu ismin. Başka ne var? Çok basit. 1977 yılında öyle bir etkileşim var ki Tolkien'in sadece bize değil bütün dünyaya var. Soyu tükenmiş bir parazit türü buluyorlar denizde yaşayan. Ve buna Tolkien dünyasının esinlenerek Ankalagon ismini veriyor bilim adamları. Sadece ona da kalmıyoruz. Bir de Fransız pagan metal grubu var. Ankalagon isminde. 2001 yılında sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir albümleri var. Onun adında da ilk çağ bir şey diye geçiyor ama o bölümde artık bakmak ve ilginizi çekiyorsa bulmak üzere size ait. Bunu da belirtmek zorundayım. Evet, yavaş yavaş kapatmaya başlayacağız videoyu. Hatta kapatmaya başladık bile. Haberiniz yok. Benim de haberim yok sanırım. Evet, Ankalagon. Ne yapıyoruz? Ateş ejderi. İlk kanatlı ejderlerden. Angbat'ın savunma hattının son noktası. Son noktası. Bir dağ kadar büyük. İsminin kökenini konuştuk, her şeyi konuştuk. Hepsini anlattık. Genel olarak bu şekilde hikayesi. Önemli bir detayı da vereyim, bir alıntıyla kapatalım isterim videoyu. Şimdi Ankalagon'un karşısına Eärendil çıkarken ki o sekans. O da Tolkien'in cebindeki yüzüktü ki sonradan sevenlerine bir kez daha hatırlatmak istedi o sekansı. Nedir? Eärendil Silmaril ışığıyla geliyor. Tamam ya, tacın da alnında, kaşın üzerinde nerede olduğunu çok bulamam ama Silmaril bir yerlerde. Mutlaka bilen vardır. Herhalde yorum düşersiniz altına videonun. Bizi de bilgilendirirsiniz. O ışıkla geliyor. O ışıkla da zaten geri dönüyor. Her şekilde. Peki tamam, bu durumda nedir? Nereye bağlayacaksın diyeceksiniz. Çok basit. Yüzüklerin Efendisi'ne bağlayacağım. Yüzüklerin Efendisi'ndeki bir sekans, bu sekansa ithafen konmuş bir nokta. Evet. Nedir o sekans? Shelob'un mağarasında Samwise Gamgee Eärendil'in ışığını çıkartıyor eline. Shelob'la mücadelesi sırasında. Oradaki o sekans çok net olarak Ankalagon'la Eärendil'in arasındaki o sekansa referans. Tolkien bunu kendi belirtiyor. Bu noktada böyle bir kurgu var. Açıkçası eğlenceli bir konu olduğunu düşünüyorum Ankalagon'un. Şöyle biraz üstten hafif böyle yumuşak. Eğlene geçti Ankalagon hikayesi de. Son savaş. Öfke Savaşı'nda var 1. çağ için. Etkileyici bir karakter. Hakkında hikaye çok. Herkesin cebindeki bonus konu. Niye? Çünkü yorumlayabilirsiniz binlerce. Benim söylediğim bir şey yanlış diyebilirsiniz. Kendi bildiğinizi söyleyebilirsiniz. Her şekilde yuvarlayabileceğiniz bir noktası var Ankalagon'un. O açıdan da eğlenceli bir ejderha. Çünkü güzel bir konu aslında baktığınızda. Keyifli bir konu. Bugün Ankalagon'a baktık.
Bir videomuzu da burada bitirirken kendinize iyi bakın diyorum. Kanalıma üye olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Smeagol'un evinden herkese güle güle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.